Merhaba, ben Doktor Erhan Özel, İç Hastalıkları uzmanıyım. Bugün sizlerle Hipokrat TV'de yeni bir konuda görüşeceğiz. Bugün anlatacağım konu çok nadir olan fakat önemli olan bir konu. Çünkü muayenehaneye, polikliniklere, hastanelere bazı hastalar yemek yerken boğazımda yemek takılıyor, kalıyor, yemek göğsümde duruyor, aşağıya inmiyor, göğsümde ağrı, baskı hissi oluyor gibi şikayetlerle gelebiliyor. Bunu kalp kriziyle de karıştırabiliyoruz. Ayrıcı tanısında o var. Ama onun dışında yemek borusunun gerçekten nadir görülen fonksiyonel bozuklukları da oluyor. Özellikle yemeği aldığımızda aşağı inerken yemek borusunda bazen lokmayla ilgisiz kasılmalar meydana gelebiliyor. Buna biz diffüz özefagus spazmı diyoruz. Diğer adı da tribüşon özefagustur. Bu şekilde normalde biz ağzımıza bir lokmayı aldığımız zaman dilde damak arasındaki lokma ağızda yutak bölümüne gelir. Buradan yutaktan tam mideye kadar yemek borusu dediğimiz kısımdan aşağı doğru iner. Bu yutak kısmında beyindeki reseptörlerle beraber bir uyarı gelir ve bu farenks dediğimiz kısımdan yemek borusunun üst kısmına geçer. Buna primer peristaltizm diyoruz. Arkasından da yemek borusundaki duyu reseptörleriyle yemek borusunun gövde kısmından alt kısmına doğru sekonder peristaltizm hareketleriyle yediğimiz yemek, gıda, içtiğimiz su aşağıya doğru gider ve yemek borusuyla mide arasındaki bulunan bu kapak açılarak buradaki basınç düşerek mide içerisine geçer. Mide içerisine geçtikten sonra buradaki kapak tekrar basıncı yükselir ve kapanır. Yani mideden yemek borusuna kaçak engellenmiş olur. Bazı demin de dediğim gibi yemek borusunun fonksiyonel motilite hastalıklarından birisi olan diffüz özefagus spazmında yediğimiz yemekle yani yemeğin arkasından yemek borusunun peristaltizmi ile ilgisi olmayan aşırı eş zamanlı kontraksiyonlar meydana gelir. Yemek borusu kasılmaya başlar. Bu ağzımızda gıda olmadan da olabilir veya yemek yerken lokmayı aldığımızda da olabilir. Ve bu kasılmalar esnasında yutma güçlüğü olur. Hasta der ki hocam yemek borusunun şurada ortasında yemek takılıyor gitmiyor, aşağı geliyor yemek takılıyor gitmiyor, çok zorlanıyorum. Katı gıdalarda da oluyor, sıvı gıdalarda da oluyor. Ve hatta hastalar bir kanser mi oldum, yemek borusu kanser mi oldum diye başvurabilirler. Ki disfaji dediğimiz bu takılma hissi, ayrıca göğüste baskı hissi olması sebebiyle bu diffüz özefagus spazmı yani tribüşon özefagus dediğimiz hastalık kalp kriziyle, kalp spazmıyla karışabilir. Tam sebebini net olarak bilemiyoruz. Ayrıcı tanısında da gene yemek borusunun ikincil bir hastalığı olan akarazi dediğimiz bir hastalık vardır. İkisi arasında da bir ayrıcı tanı vardır. İkisi farklı bir hastalık grubudur ama ikisinde de hem disfaji, yemek yerken katı gıda ve sıvı gıdalarda bir takılma hem de göğüste ağrı, baskı hissi olabilir. İkisinin de tedavisi genelde benzerdir. Az görülür, nadir hastalıklardır. Fakat akla mutlaka gelmesi lazım. Akla gelmezse bunların özellikle diffüz özefagus spazmının tanısı konamaz. Çünkü tanısında endoskopi, gastroskopi yaptığımız zaman da yeterli olmuyor. O da tanıda yeterli değil, atlayabilir. Bir diffüz özefagus spazmını atlayabiliriz. Teşhisinde mutlaka baryumlu özefagus pasaj grafisi çekmek lazım ki bugün maalesef birçok yerde artık bu film çekilmiyor. Baryum dediğimiz bir maddeyi ağızdan alıp yutarken skopi esnasında bu baryumun nasıl gittiğini ve o esnada da yemek borusundaki kasılmaları gözlüyoruz. Özellikle bu diffüz özefagus spazmında baryumun gitmesi gecikir durur ama eş zamanlı olarak yemek borusunun gövdesinde ve alt kısımda kontraksiyonlar meydana gelebilir ve yalancı divertikül dediğimiz görünüm ortaya çıkar. Onu şu şekilde izah edeyim. Şöyle yemek borusu bu şekilde geliyor. Şuradan şöyle bir şuradan da ağzımızdan diyelim. Ağızdan gıdayı aldık diyelim veya baryumlu film çeken bunu aldık. Baryum buralara geldiğinde, bu kısımlarda geldiğinde yemek borusu şurası, şu kısmı yemek borusu. Bunun altı mide, şu kısımda 12 parmak bağırsağı olarak düşünün. Bu 3 tane darlığı vardır yemek borusunun. Bir üstteki
farangoezofajeal darlık dediğimiz birinci darlık buradadır. İkinci darlık bu kısımda. Üçüncü darlıkta yemek borusunun mideye girdiği kısımdır. Bu ağzımıza lokmayı aldığımızda yemek borusunun üst kısmında bir peristaltizm görülür, hareket görülür. Ama gövde ve alt kısmında özefagus spazmı olanlarda şu şekilde boncuk boncuk böyle tribüşon gibi kasılmalar görülür ve bu şuradaki peristaltizmle alakası yoktur, ilgisi yoktur. Bu kasılma esnasında kişide hem yutma güçlüğü olur hem de göğsünde sanki kalp krizi geçiriyormuş gibi bir ağrı olur. Ama sonuç itibariyle bunlar almış olduğu gıda yemek borusunun alt kısmındaki bu kapak açılarak aşağı doğru gider. Bu kapak açılır. Genellikle bu kapağın basıncı yüksek değildir. Bunun için söylüyorum. Biraz sonra akarazya dediğimiz başka bir hastalık var ki orada tam tersidir. Açılarak aşağı doğru gider ama bu hastayı çok rahatsız eder. Çünkü bunu biz endoskopi yaptığımızda bu kontraksiyonları göremeyiz. Baryumlu film çektiğimizde bunları görebiliriz. Ayrıca bir de manometre yapmak lazım. Bu da buradaki özefagus basıncını ve buradaki kontraksiyonları göstermek için yapılır. Çünkü bunun tespit ettiğimiz zaman tedavisi farklıdır ve dediğim gibi kalp kriziyle, kalp spazmıyla karışabilir. Bununla aynı bir benzer hastalık akarazya denilen bir hastalıktır. Az görülür, 10.000'de biri görülür ama sinsi bir hastalıktır. Bunda da gene disfaji, yutarken boğazda takılma hissi olur ve göğüs ağrısı olabilir. Bu akarazyada peristaltizm hiç yoktur. Yani yemek borusu hiç gevşeyemez. Burada hiç olmazsa burada yemek borusunda gevşeme kısmen olmasına rağmen ekstra kontraksiyonlar meydana gelmekte özefagus spazmında. Halbuki akarazyada burada yemek borusu hiç gevşeyemediğinden dolayı adeta yemek borusu felç olmuştur ve gevşeyemediğinden dolayı borusu çok genişler. Yani şurası neredeyse 6 santime kadar gelir. Alt kısmında da şuradaki sfinkter kapak basınç çok yüksektir ve burası gıda geçerken açılamaz. Şunu da şöyle mide diye yapalım. Açılamadığı için burada gıdalar takılır, birikir ve yemek borusu geriye doğru şişer. Burada peristaltik hareketler yoktur. Regüstasyon olur, bulantı kusmalar meydana gelebilir. Bunu dediğim gibi bunun teşhisini belki koymak daha kolaydır. Direkt bir grafi çektiğimizde mediasitenin genişlemiş olduğunu görürüz. Pasaj grafisinde özefagusun çok fazla genişlemiş olduğunu görürüz. Alt sfinkter basıncı çok yüksektir ve burası açılmıyordur. Akarazyada halbuki difüz özefagus spazmında bu basınç çok yüksek değildir. Açılır ve pasaj vardır. Şimdi peki biz bu hastalığı tespit ettik, bunu tespit ettik. Her ikisi de nadir hastalıklardır. Tespitlerini erken yapmak lazım. Başka türlü komplikasyonlar meydana gelebilir. Genellikle difüz özefagus spazmı yani tribüşon özefagus dediğimiz bu hastalıkta öncelikle medikal tedavi deniyoruz. Medikal tedavide kalsiyum antagonistleri, nifedipin, diltiazem, nitratlar verebiliyoruz. Hatta sildenafil grubu, Viagra grubu ilaçlar burada fayda etmekte. Bunun dışında bu ilaçlar eğer fayda etmiyorsa, fayda etmediği durumlarda botoks enjeksiyonları özefagus duvarına yapılabilir. Buna rağmen de eğer fayda etmeyen durumlarda da miyotomi denilen bir operasyon yemek borusuna yapılabilir. Ama genelde bu tür hastaları aklımıza dediğim gibi gelirse teşhisini koyarız. Çünkü baryumlu özefagus pasaj grafisi çekmeden özefagus bu spazmının tanısını koyamayız. Kesin teşhis için de manometrik basınçları yapmak gerekir. Ayrıca bu özefagus spazmında yani tribüşon özefagusta ilaçlar, botoks ve operasyon dışında da kişi beslenmesine dikkat etmeli. Çok soğuk gıdalardan kaçınmalı. Alkol, baharat türü şeylerden biraz uzak durursa iyi olur. Nane ekstratları ve meyan kökünün de burada iyi geldiği söylenmekte. Akarazyada ise birbirine benzer hastalık grubudur. Akarazyada neredeyse özefagusun sinirleri felç olmuş gibidir. Peristaltizm tamamen durmuştur. Özefagus çok genişlemiştir. Burada da tedavi kısmında gene aynı burada olduğu gibi kalsiyum antagonistleri, nitratlar kullanılabilir. Balon dilatasyonu şu alt kısma balon buji dilatasyonu yapılabilir. Eğer bu da fayda etmezse burada da bir Heller ameliyatı dediğimiz bir operasyon yapılabilir. Ayrıca difüz özefagus spazmında da gene bir balon dilatasyonu tedavisi de söz konusu olabilir. Akarazya ve özellikle
difüz özofagus spazmı proksimal yemek borusunun üst kısmından ziyade orta ve alt kısmını ilgilendiren bir hastalıktır. Üst kısmındaki yutma bozuklukları, takılma bozukluğu olan veya aspirasyon durumlarında daha çok nörolojik hastalıklar, Parkinson gibi, ALS gibi hastalıklar düşünmek gerekir. Yani olay yukarıdansa daha çok nörolojik hastalıklar ki onlarda övme refleksi de kaybolmuştur. Alt kısımlarda ise, orta ve alt kısımlarda ise bir motilite bozukluğu olmasın veya bir özofagus tümörü olmasın diye düşünmek gerekir. Teşhisinde de işte gastroskopi, baryumlu özofagus pasaj grafisi ve manometrik ölçümler yapılmaktadır. Bunu özellikle tekrar vurgulamak istiyorum. Şu özofagus spazmı göğüs ağrısı açısından iskemik kalp hastalığıyla ayrıcı tanıya girdiği için böyle bir hastada eğer iskemik kalp hastalığı ayrıldıktan sonra böyle bir özofagus spazmı var mı yok mu diye özellikle baryumlu özofagus pasaj grafisi çekmek gerekir. Az nadir görülmesine rağmen polikliniklerde gördüğümüz hastalar var ve medikal tedaviye de burası özellikle çok iyi cevap vermekte. Bugün anlatacağım konu bu kadar. Teşekkür ediyorum. Sağlıkla, sağlıcakla kalın.